Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben genel cerrahi uzmanı doçent doktor Volkan Tümay. Yaklaşık 25 yıllık bir geçmişim var. 20 yıldır da uzman olarak tababete devam ediyorum. Meme kanseri maalesef şu anda tüm dünyada bayanların, kadınların en önemli problemlerinin başında geliyor. Yaklaşık 7-8 kadından biri hayatını meme kanseriyle tanışmak ve savaşmak zorunda kalıyor. Günümüz teknolojisiyle şu anda meme kanserini engelleyemiyoruz ama en azından erken yakalayarak yok edebilme şansımız var. Dolayısıyla biz de tam olarak aslında işin bu kısmında farkındalığı arttırmak istiyoruz. Çünkü elimizdeki veriler gösteriyor ki erken yakalandığı takdirdeki başarı oranımız %100 iken, %99 iken geç devrede yakalandığında bu oranlar yaklaşık %30'lara kadar düşüyor. Dolayısıyla biz bunu erken yakalarsak bunu yok edebiliyoruz. Elimizde bir şeyler geldikten sonra çok erken aslında olmamış oluyor. Dolayısıyla bizim amacımız ele çok küçükken ya da gelmiyorken ki olan kısımları aslında yakalayabilmek. Tabii ki tedavilerimiz çok gelişti, cerrahiler gelişti, ilaçlarımız gelişti. İleri devrelerdeki başarımız eskisine göre çok daha iyi. Ama gerçek anlamda bir erken dönemde yakalanan hastalıkta başarı şansı çok yüksek. Erken evre dediğimiz şeyin tabii birebir tıbbi bir karşılığını size anlatmam çok kolay değil. Ama en azından hani basitçe söyleyecek olursak bir yerlere sıçramamış, ele gelen küçük bir şey noktasındayken cildinde çekinti yapmamış, akıntı, kokuntuya yol açmamış düzeyde bir hastalık bizim için erken devre olarak söyleyebilirim. Bunun için düzenli tarama programları tüm dünyada işleme konuldu ve bunların başarısıyla bu hastalıktan ölenlerin sayısı son derece azaldı. Bu tüm dünyada uygulanan her ülkenin kendi şartlarına göre revize ettiği diyeyim. Ülkemizde de 40 yaşından itibaren her bayanın, her kadının kendi kendine muayenesini de içinde olduğu, yılda bir defa bir profesyonel tarafından muayenesi, beraberinde mamografi, duruma göre ultrason, duruma göre MR'ın eklenerek bir takip programı uygulanması gerekiyor. Öyküsü olanlarda tabii ki bu daha erken zamanlara denk gelecektir. Özellikle aile bireyindeki en genç görünen yaştan bir 5-10 yıl öncesinden başlamak. Yani teyze de işte 40 yaşındaysa 30 yaşında bu takip programına girmek tavsiye ediliyor. Tabii ki genetik bir altyapı, ırsi bir sebep olabilir ama düşünüldüğü kadar aslında sık değil. Dolayısıyla hiç ailede öyküsü olmayanlarda aslında görülme oranı daha yüksek. O yüzden bu anlamda da bir gevşeme olmaması lazım. Benim ailemde hiç kimse yok diyerek bir gevşeme olmaması lazım. Gelişmiş ülkelere göre baktığımızda yakalanma evresi, saptama evresi yaklaşık %20 daha ilerideyiz. Yani daha geç saptıyoruz. Dolayısıyla aslında kurtarabileceğimiz, daha iyi sonuç alabileceğimiz %20'lik bir alan var ve bu ancak farkındalıkla mümkün. Kişilerin bunu takip etmesiyle ve buna o zamanı ayırmasıyla mümkün. Burada sadece mamografi değil, sadece muayene değil, bunların bir harmanı gerekli. Ve bu harmanı da biz kişilerin özelliklerine göre, aile öyküsü, yandaş problemleri, aynı zamanda meme yapısı, orada saptadığımız değerlere göre aslında yeniden bir konfigüre ediyoruz. Ve kimisinde 3 aylık aralarla, kimisinde 6 aylık aralarla bir takım kontroller öneriyoruz. İşin içine arada kaldığımız noktalarda MR gibi daha üst teknolojiler girebiliyor. Ama önceliğin yani sadece MR ya da sadece ultrason ya da sadece mamografi değil, bunların harmanlanması gerekiyor. O yüzden mutlaka bir profesyonelin takibinde olunması gerekiyor. İşin tedavi kısmı aslında başlı başına bir çeşitlilik içeriyor. Çünkü artık çok fazla ayrıntı biliyoruz ve bunların her ayrıntılarının yani gruplar diyelim. Yani eskiden sadece bir meme kanseri olarak biliyorduk. Artık biliyoruz ki bunların kendi içlerinde bir sürü grupları var. Ve bu grupların tedavileri de birbirinden farklı. Dolayısıyla başarı aslında buradaki doğru gruplamayı yapıp ona uygun bir stratejiyi içeriyor. O yüzden son zamanlarda hani sıkça duyduğumuz multidisipliner yaklaşım. Yani ben tek başıma şunu yapıyorum değil. İşin içinde bir medikal onkoloğun olması, radyasyon onkolojisinin olması, radyoloğun olması, nükleer tıbbın olması gibi, bir patoloğun olması gibi bir takım farklı branştaki kişilerin bir arada o hastayla ilgili bu ayrıntıları tartışıp bir yol haritası çizmesi gerekiyor. O yüzden de zaten kimisininkini ameliyata önde oluyor, kimisininki önden kemoterapi tedavisi önden oluyor. Kimisinin hepsini alalım oluyor, kimisininkini hani bir kısmını alalım oluyor.
Dolayısıyla bu çeşit farklılıklar bazen kafa karıştırıcı olabiliyor çünkü insanlar bunun tek bir doğrusu olduğunu düşünüyorlar. Ama hani tıpta tek bir doğru aslında yok. Hedef var. Belki tek hedef olabilir. Hani uzun bir sağ kalım, kaliteli bir hayat. Ama oraya giden yollar çeşitli olabilir, farklılıklar içerebilir. Kendi kendine muayene bu işin en önemli parçalarından biri. Buradaki amacımız memenizin içindekileri anlamanız, saptamanız değil. Arada çıkabilecek, yani yılda bir defa kontrole geliyorsunuz. Bir sonraki kontrole kadar arada çıkabilecek olan hastalıkların gece kalmadan, bir yılı tamamlamadan erkenden tanınabilmesi ve müdahale edilebilmesi gerekiyor. O yüzden kendinizi tanıyıp yeni bir şey varsa, bu daha önce yoktu, bana burada yeni bir şey elime geldi deyip erken harekete geçebilme için çok önemli. Lütfen kendi kendinizi muayene etmeyi ihmal etmeyin. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.